Türkiye'de yaşayan herkes için yaşadığım yer güvenli mi sorusu hemen her an sorulmaya devam ediyor. Depreme dair çok sayıda analizin yapıldığı, araştırmaların sürdüğü bu günlerde uzmanların güvenli iller yahut ilçeler konusunda yaptıkları açıklamalar da belirleyici oluyor. Bu içerikte uzman yorumlarıyla bir deprem riski değerlendirmesi yapacağız. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, deprem konusundaki risk analizleri en çok paylaşılan isimlerin başında geliyor. Görür'ün analizi Marmara bölgesine dikkati çekiyor. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun Marmara Denizi'nin kuzeyinden geçmesi İstanbul ve Tekirdağ'ı riskli bölgeler haline getiriyor. Yine bu fayın güney kolunun geçtiği noktalara bakmak da önemli. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit bulundukları konumlar dolayısıyla deprem yaşanması muhtemel yerler olarak değerlendiriliyor. Bu içerikte Kuzey Anadolu fayı ismini çok sık duyacaksınız. Bu yüzden fayı daha yakından tanımamız gerekiyor. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif durumdaki faylarından biriyle karşı karşıyayız. Peki burası neden hareketli? Bu sorunun cevabında da karşımıza konum kelimesi çıkıyor. Kuzey Anadolu fay hattı, Anadolu levhasının güneyde Arap levhası ve kuzeyde Avrasya levhasının arasında kalması ve bu nedenle batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi nedeniyle ciddi bir sismik aktivite potansiyeline sahip. Yaklaşık 1100 kilometre uzunluğunda olduğunu da söyleyelim. Söz konusu hat üzerinde 1900'den bu yana çok sayıda deprem gerçekleşti. Marmara'yı sarsan ve 1999'da 7.4 ile Gölcük'te, 7.2 ile Düzce'de gerçekleşen depremler de Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. 7.9'luk 1939 Erzincan depreminin de burada gerçekleştiğini söyleyelim. Yani uzun yıllardır aktif ve oldukça büyük hasarlar oluşturan bir fay hattından bahsediyoruz. Marmara bölgesinden bahsetmişken İstanbul'a ayrı bir parantez açalım. Parantezin başında da yine Naci Görür'ün analizlerine yer verebiliriz. Öncelikle hemen herkesin sorduğu sorunun cevabına gidelim. İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? Ya da İstanbul'da büyük bir deprem neden bekleniyor? Görür, bu konuya yapılmış yüzlerce farklı bilimsel araştırmayı referans göstererek başlıyor. Marmara'da 99'da gerçekleşen 2 depremin ardından İstanbul'da 30 yıl içerisinde yeni bir depremin beklendiği sonucuna varılmıştı. Bu sürenin yaklaşık olarak 23 yılı geçtiğinden önümüzdeki 10 yılın ciddi bir risk kuşağı olarak değerlendirilebileceği hoca tarafından söyleniyor. Görür, İstanbul depreminin tarih incelemesine de ciddi bir önem atfediyor. Bu incelemede son 500 yılda 7'nin üzerinde 2 büyük depremin gerçekleştiği bilgisine rastlıyoruz. Bu veride 250 yılda bir Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığına tekabül ediyor. Son büyük İstanbul depreminin 1766'da gerçekleştiği düşünülünce buradaki riskin hiç de az olmadığını söyleyebiliyoruz. Bu kırılmanın 7.2 büyüklüğünde bir depreme dönüşmesi de hiç de küçümsenmeyecek kadar ciddi bir ihtimal konumunda. Yine Görür'ün İstanbul ilçelerini risk derecelerine göre kategorize edişini de konuşalım. Öncelikle iki yaka karşılaştırıldığında Anadolu yakasının göreceli biçimde Avrupa yakasına göre depremden daha az etkileneceğini söyleyebiliyoruz. Öncelikle 17 nokta güvenlik riski açısından daha iyi bir durumda. Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Gazi Osman Paşa, Kemerburgaz, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sultan Gazi, Arnavutköy, Maslak, Ali Beyköy, Esenler'in büyük bölümü, Maltepe, Sarıyer ve Beykoz'un kıyıdan uzak kısımlarıyla Başakşehir'in ciddi bir kısmı bu kategoride yer alıyor. Görür'ün ikinci kategorisi ise orta derecedeki riske tekabül ediyor. Dereboyu, İstinye, Tarabya, Üsküdar, Beylerbeyi, Küçüksu ve Paşabahçe, Beykoz Çukuru ile Topkapı, Bakırköy, Merter, Bahçelievler, Halkalı, Şirinevler'in bir kısmı, Nakkaşdere, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Avcılar, Sütlüce, Eyüp, Kasımpaşa ve Kadıköy'ün Kurbağalıdere kısmı bu kategoriye giriyor. Görür'ün analizinde en riskli noktalar da kendilerine yer bulmuş durumda. Zeytinburnu Ayamama Deresi, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki alüvyonlar, Azaplı Yöresi, Esenkent, Ataköy'ün bir kısmı, Florya'nın heyelan alanları ve Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları bu listenin içerisinde yer alıyor. Bu arada depremlerin gerçekleşmesi için gerekli fay kırılımları üzerinde araştırmalar yapan çok sayıda deprem uzmanının güçlü ve özel analizleri de söz konusu. Birkaç tanesini hızlıca saymak istiyorum. Zira az önce tekrarladığımız asıl sorumuza cevap aramaya devam ediyoruz. Soruyu biliyorsunuz. İstanbul'da büyük bir deprem olacak ve biz neden büyük bir deprem bekliyoruz? Öncelikle Xavier'le Pichon, Celal Şengör ve Naci Görür eksenine bakalım. 3 uzman da Marmara'da 2 fayın aynı anda kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu, buna mukabil 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşayabileceğimizi söylüyor.
Şayet faylar parça parça kırılırsa 7.2'lik bir depremin yanında daha düşük ikinci bir depremin de mümkün olduğu bu ekipçe belirtiliyor. Rolando Armijo ve ekibinin olası İstanbul depremine dair daha güncel bir çalışması da var. Ekip 1912'de fayın Marmara Ereğlisi'ne kadar kırıldığını, kırılmayan tek parçanın ise en fazla 7.2 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini söylüyor. Yani onlara göre deprem 7'den büyük ve en fazla 7.2 büyüklüğünde olacak. Son yıllarda ise başka bir çalışma Cenk Yaltırak ve ekibine ait. Bu çalışma ile Marmara Fay Haritası 3 boyutlu olarak çıkarıldı. Bu çalışma ise diğer iki çalışmadan farklı olarak Marmara bölgesinde 7'den büyük deprem üretme kapasitesine sahip 4 farklı fay olduğunu söylüyor. 7.6, 7.4, 7.4 ve 7.1 olmak üzere. Fark ettiyseniz 3 farklı senaryodan bahsettik ancak tamamında ortak olan önerme İstanbul'un yakın tarihte bir deprem yaşayabileceği ihtimali üzerine kurulu. İstanbul'u detaylıca konuştuğumuza göre yeniden Türkiye genelindeki duruma dönüş yapabiliriz. Bu konuda AFAD'ın oluşturduğu bir deprem risk haritası olduğundan bahsedebiliriz. Naci Görür, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleri sonrası paylaştığı verilerde bazı durumların değişiklik gösterdiğinden de bahsediyor. Gerçekleşen bazı depremler fay hatlarında çeşitli kırılımlar ve enerji birikmeleri oluşturabiliyor. Kahramanmaraş depremi de Malatya fayı ve Ovacık fayında bir hareketlenme oluşturmuş olabilir. Yani söz konusu deprem haritaları büyük ya da küçük depremlerin ardından yeniden şekillenebilir durumda oluyor. Bu konuda jeolog Profesör Doktor Celal Şengör, Erzincan ve Tunceli için bir tehlikeye işaret ediyor. Halen aktif durumdaki Malatya ve Yedisu faylarının bu iki şehri etkileyeceği bilgisi de canlı durumda. Muzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Taylan Sançar da 6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 200 kilometrelik deprem hattını gezdiğini, tedbirsiz yaşamanın sonuçlarının çok ağır olduğunu söyleyerek Yedisu fayının deprem tehlikesi daha net nasıl açıklanır bilmiyorum. Lütfen hazırlıklı olalım. Ben de deprem olma riski olan bir ilde yaşıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Yani bu içerikte görüşlerine başvurduğumuz uzmanların tamamı hem yaşadıkları noktaları hem de Türkiye'den geçen fay hatlarını detaylıca incelemeye almış durumda. Jeoloji mühendisleri Türkiye'yi bölgelere ayırarak gerçekleştirdiği analizlerde birçok farklı noktaya yer verdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilcisi Yekta Yüksel'in yorumlarını da içeriğimize yerleştirmek istedim. Yüksel'e göre Karadeniz'de özellikle doğalgaz ve petrol aramaları sırasında tespit edilen fay hatları mevcut. Söz konusu faylar sahile paralel biçimde bulunuyor. Bununla birlikte Ordu, Trabzon ve Rize'de de dikey fayların varlığı görüldü. Bunlar çok uzun süredir deprem üretmeyen faylar fakat Türkiye bir deprem ülkesi ve devamlı depremden dolayı sallanan bir ülke. Arap Yarımadası ile Anadolu Yarımadası'nın çarpışması neticesinde Anadolu Yarımadası Ege ve Güneybatı'ya kayıyor. Bu kayma olayı yılda 2 santim olarak Kuzey Anadolu fay hattında devam ediyor. Şu anda bu fay hattının Marmara bölgesi hariç enerjisini boşalttığı belirtiliyor. Yani Rize ve Artvin yörelerindeki kuzeydoğuya sapma da göz önüne alındığında bölgedeki fayların daha detaylı bir incelemeye ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliyoruz. Son olarak içerik boyunca atıflar yaptığımız, referanslar verdiğimiz uzmanların genel kanısına göre Türkiye'de deprem riski en düşük olan şehirleri sıralayalım istiyorum. Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun ve Trabzon bu listeye ekli şehirler arasında. Ancak tüm uzmanların da üstüne basa basa söylediği gibi bu risk derecesi meselesi birçok farklı açıdan referans olarak kabul edilmeyecek durumda. Yani depremin herhangi bir noktada her an olabileceğini düşünüp buna uygun hareket etmek en iyi çözüm konumunda. Uzmanların güvenli iller yahut ilçeler konusunda yaptıkları açıklamalar da belirleyici oluyor. Bu içerikte uzman yorumlarıyla bir deprem riski değerlendirmesi yapacağız. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, deprem konusundaki risk analizleri en çok paylaşılan isimlerin başında geliyor.